önce bir fikir bulmak, senaryoyu yazmak ve film ekibi kurmak için çok ciddi bir çaba ve hazırlık gerçekleştiriyorsunuz. Sonunda senaryo yazılıyor, mekanlar ayarlanıyor. Bu hazırlık tam 12 yıl sürüyor. Hiç yoktan bir film çekmeye karar vermek, Evet. muhtemelen hiçle çekmek. Hiçbir şekilde heyecanınızı kaybetmiyorsunuz. 2019 yılına gelindiğinde çekimlere başlıyorsunuz. Tam bu sırada sen 42 yaşındasın. Ne hissediyorsun? Çocukluğunda resim çiziyor, şarkı söylüyordun ve hangi mesleği seçeceğini de tam bilemiyordun. Şimdi filmci oldun. Ne söylemek istersin? Ama zaten herhalde işte sanata yatkındım. Resim, müzik ve bir sinemada zaten kaynağında böyle şeyler olan bir zaten ekranda bir resim, bir fotoğraf. Bu beni buraya taşıdı, resim ve müzikle uğraşmam. Bir de çok şanslı bir evlilik yaptım. Yani iyi ki kaçmamışım. Kaçsaydım belki daha kötü şeyler olacaktı. Bir de nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar kaçacaksın? Hani eşim benim çok büyük şansımdı. Hayata aynı noktadan Galiba sen de bakıyorduk. onun şanslısın. Evet, ikiniz birden. Hayata onunla birlikte aynı yerden bakıyoruz. Bakıyorsunuz. Ve 42 yaşındayım. Böyle çok da yaşlı değilim. Hiç. Hayatımın en olgun dönemindeyim. Evet. 12 yıl emek vermişim bir şeylere. İşte parayı buluşturmuşum, sponsor aramışım. 8 tane çocuk büyütüp hayatın bütün acısını almışsın. Almışım. Hepsi var. Ama hayat yine de bana işte sürprizini sundu ve herhalde o kadar çok istedim ki bir şeyleri Çağırdın. evren buna karşı koyamadı. Önce tanışalım, sonra devam edelim. Tamam. Efendim geliyor. Elif Aslan. Bakar mısın Elif Hanım'a? Ay canım. Eşi de kocası, yanında sakallı Ay olan anladığım canım. kadarıyla. Tarım ve hayvancılık yaparken film yapımcısı olan Elif Aslan, 2021 yılında vizyona giren Fecr adlı korku filmine imza attı. Yönetmenliğini Engin Tutuş üstlendi. Başrolde Sahra Erbaykent oynadı. Elif Aslan hanımefendi şöyle diyor, hocamız. Biz yönetmenlere hocam diyoruz ya, o açıdan söylüyorum. Elif hocamız şöyle diyor, sinema filmlerini seviyorum, televizyonlardan izledim, hoşuma gitti ve ben de bu sektöre başvurdum. Başarılı olmak istiyorum. Bir kadının sinema sektörüne başlaması güzeldir, iyidir, tavsiye ederim. Bir kadın olarak zorlanıyorum ama mecburen kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Her şeyi erkeklere bırakmayacağız, kendimiz çalışıp çabalayacağız. Valla çok tebrik ediyorum. Gerçekten. Yani bence çok ilham verici, çok sadece cesur değil, zengin bir ruh, yani derin bir ruh Evet, bence de. hali. Eşini de tabii ki Tebrik etmek lazım. ediyorum, etmek lazım. Çok tanışmak isterim Çok hoş. kendisiyle. İnşallah bir gün tanışırız. Biz genelde Ege'de böyle girişimlere, Evet. işte tiyatro açısından filan, sizin Bademler Ya, miydi? Bergama. Bergama. Hayır, Bademler Köyü'nde de Bademler, ilk tiyatro ilk şeyi tiyatro. falan Evet, onlar evet. vardır ya. Evet. Sizin toprakları mesela öyle bir şey yok işte. Ama evet, Güneydoğu'da da o aslanlar çok daha gibi zor bir coğrafyadan çıkıyor. çıkıyor. Evet. Valla Büyük tebrik. alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Bir ilham verici kadın daha şimdi. Çok orijinal bir hayat Orijinal. hikayesi Evet. gerçekten. 1977 yılında Şanlıurfa Birecik'in bir köyünde dünyaya geliyorsun. Annem baban tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Güzel resim yapıyorsun, sesin güzel, şarkı söylüyorsun. Okulda mutlusun, mutlu bir çocuksun. Ne yazık ki baban senin okumanı istemiyor ve okuldan alıyor. Yani devam etmeni istemiyor ve okuldan alıyor. Hayvanları otlatırken kitap okuyorsun, müzik dinliyorsun, resim çiziyorsun ve yılların böyle geçiyor. Baban seni evlendirmek istiyor. Birkaç kez görücü geliyor. Evden kaçmayı bile düşündüm. Ve bir aday sana daha sıcak ve olabilir gibi. Onunla evlenmeye razı oluyorsun. Okuduğun kitaplardan bahsediyorsun. O da sana filmlerden bahsediyor. Evleniyorsunuz. Eşin özellikle de korku filmleriyle onlara ilgi duyuyor. Ve sen de onun bu hobisine zaman içinde tutkuyla bağlanıyorsun. Bir korku filmi çekmek istediğini söylüyor kocan. Sana da yapımcı ol, yani ortak yapımcı da sen ol diyor.
Bu hazırlık tam 12 yıl sürüyor. Tarım ve hayvancılık yaparken film yapımcısı olan Elif Aslan, 2021 yılında vizyona giren Fecr adlı korku filmine imza attı. Peki Servetciğim, şimdi seninle ilgili ikinci bölümün soruları. Kadın olmak dedik, kadın olmak, güçlü kadın kavramları falan, bunları nasıl tanımlıyorsun? Güçlü kadın nedir yani? Güçlü kadın parası olan, çok iyi işi olan, hiçbir erkeğe muhtaç olmayan kadın diye mi özetlenir? Yoksa güçlü kadın biraz daha... Ya evet, bütün bu imkanlara sahip olan kadın güçlüdür demek. Öyle babam da güçlü oluyor. Evet, çok doğru bir şey değil. Yaşadığı ortamda artık hangi şartlara maruz kalıyorsa onu iyi yönetebilen, o noktadan çıkmaya çalışan veya Yenik düşmeyen. iyileştirmeye çalışan kadın güçlüdür. İşte hayat hikayelerinde hep dinlediğimiz kadınlar kadar zor şeyleri iyileştirmeye çalıştı. Bu güçlülük. Adapte olmak, adaptasyon sırasında da kendini yok etmeden, kendini var ederek. Yani sadece maddi koşullara Hayır, bağlı, hayır, ailevi koşullara bağlı bir şey değil. Bir ruh hali Ruh aslında hali, galiba, yani bir değil mi? sürü ne yaşadığını bilmediğimiz bir sürü zorluklar yaşayan kadınlar var. Haberimiz yok. Tabii. Onlar da kendi hayatlarının kahramanı. Haberimiz olmadığı için güçsüz diyemeyiz onlara. Dedim ya, şartları ne olursa olsun iyi yönetebilen kadın güçlüdür. Parayla veya mevkiyle alakası yok bunun. Elif Hanım'ın çocukken bir meslek hayali olamamış. Yani. Senin var mıydı çocukluğunda? Bir tık daha rahat bir çocukluk seninki dinlediğim kadarıyla. Çünkü Tabii ki, tabii ki, tabii yani ki. başka Vardı. bir... Ben avukat olmak istiyordum aslında. Sahi mi? Hukukçu, gerçekten hukukçu olmak istiyordum. Neden? Nerede bir eksik buldun da onu tamamlamak istedin? Ne bileyim, böyle bir şeyleri, adaleti veya haksızlığı hep Gidereyim. savunmak istedim. Adaleti savunmak istedim, mağduru savunmak istedim. Okulda da ben, çünkü ilkokulda öyleydim. Hani birine bir şey oldu mu, hayır o öyle değil diye öğretmenlere bile şey yapardım, yani böyle bir atar yapardım. O yüzden ya, birinin bana ihtiyacı olabilir ve ben bu ihtiyacı karşılamalıyım. Ne olur? Avukat olurum. Evet. Savunma yaparım diye. Bir hizmet şeyi Evet, buluyorsun evet, yani. evet. Bir hizmet şeyi. Hayatı Kanalı, güzelleştireyim diye. güzelleştireyim, insanlara katkım olsun. Ne güzel. Peki Elif Hanım'ın hani en azından sonradan peşine takıldığı bir önemli tutku var, sinema meselesi. Senin çocukluğunda tutkuların var mıydı? İşte dediğim gibi Mesela jimnastik, spora tutkum vardı. Ama çok da takip etmedin sonra. Evet, edemedim, O olmadı. zaman tutkudan sayıyor muyuz? Kısa süreli bir tutku diyeyim. Yani beslenmeye ihtiyacı olan bir tutkuydu. Bazen Gelişmeli ki devam edesin evet, diyorsun. tutkuların da bir Evet, beslemeye ihtiyaç var. O Evet. beslenmeye ihtiyacı olan bir tutkuydu. Seni oyunculuğa yönlendiren kim? Ben Ankara'ya bir arkadaşımın yanına gelmiştik ablamla. Ülke ablacığım vardı, ziraat mühendisi. Ben de tekrardan üniversite sınavlarına hazırlanacağım. Dedi ki sen bak işte sanata eğilmişsin, işte koroda çalışmışsın, işte şarkı söylüyorsun. Senin dedi biraz sanatla ilgilenmen lazım. Neden tiyatroyu düşünmüyorsun dedi bana. Dedim ben hani bilmiyorum, çünkü hiçbir bağlantım Nerede yok. yapacağız? Nerede yapacağız, nasıl olur? Bak dedi, okullar sınav açıyor dedi. Onlara dedi başvursana dedi. Tamam dedim. Önce dil tarihi başvurdum. Orada bir sene okudum. Okudun mu dil tabii tarihi? bir sene okudum. Sevda Şener, Ah Metin canım Ant, benim. onlar da benim hocam Onlar da oldu. ne kadar tabii dil tarihi hocaları, Evet. o dönem hocaları muazzam. Ama o sonra okul ortamı bana çok akademik geldi. Biraz böyle sanat okulunda olmak istedim ve konservatuara geçtim. O zamanlar çok sahne ağırlıklı değildi. Değildi. Evet, o da beni çok Konservatuar biraz daha sahne. Öteki tarafta da çok iyi. çok iyi Teorisyenler teorik yetişti. bilgimi oradan Evet. çok iyi aldım. Ayrıca ama oradan da çok iyi oyuncular çıkmıştır çıktı. yani. Evet, evet, tabii ki. Ama benim istediğim bir hava istiyordum ben, bir atmosfer ve orası bana bunu vermedi. Kabul edelim, konservatuar çatı olarak biraz daha Aynen. İşte heyecanlandıran. müzik, bale, Herkes bölümler içeride aynı, tabii. evet. Güzel.
Ülkü'ye borçlu, Ülkü Hanım'a Ülke ablacığım, borçluyuz. evet canım. Senin çok çalışkan, çok disiplinli olduğunu biliyorum. Ama hırslı mısın bilmiyorum. Hırslı mısındır? Hırslı değilim. Belki bu hani Bir eksik midir? spora yönelseydim daha hırslı olabilirdim. Ama hani mesleğim çok hayalini kurduğum bir meslek değildi. Evet, sonra çok sevdim. Çok sevdim. Çok ait hissettim kendimi. Çok da haz aldım oyunculuk yapmaktan. Ama hırs, ya hırs hep böyle aklıma şey geliyor, kötücül Kötü bir bir şey şey mi geliyor? geliyor hırs deyince. Azim desem ne olacak? Azim, evet. Daha uygun Evet, olacak. daha uygun olur benim için. Hırs ama biz bütün kötü bir şey olarak Yok, algılamayalım yok. derim. Ama hani hep bana o etkiyi verdi ve ben hep şey dedim ya, ben hırslı değilim. Peki bak şöyle diyelim. Hırs biraz vazgeçmemekle daha çok ilgilidir. Sen herhangi bir nedenle şu anda işinden vazgeçebilir misin? Hayır. İşimden vazgeçemem. Evet. Vazgeçemezsin. Hayır, vazgeçemem. Hırsdır. O da hırstır. İyi Ya hırs nedir? diyelim. Ya? Hırstır ya nedir? Peki. Şöhretle aran nasıl? Baş edebiliyor musun? Sıkılıyor musun? Bunalıyor musun? Yo, ben o kadar aşırı bir yani dışarıda şimdi tabii ki Kızılcık Şerbeti'nde olduğum için çok tanıyan oluyor, çok fotoğraf, çok seviyorlar beni, sağ olsun seyircilerimiz. Ama şöhret bana, ben hiç öyle şöhretli olduğumu hiç hissetmiyorum. Hiçbir zaman o duyguya ve onu hiçbir zaman girmedim. Hani çok aşırı star derecesinde bir şöhretlik belki beni etkileyebilirdi. Ama ben çok tatlı bir tarafını yaşıyorum şöhretin. Sıkmadan, boğmadan yavaş yavaş böyle ılık ılık yaşıyorum diyeyim. Kızılcık Şerbeti'ni gerçekten seviyor musun? Ya seviyorum, Seviyorsun değil mi? seviyorum. Yani hani beni biraz parlattı oyuncu olarak. Yok sen zaten parlak bir oyuncusun ama tabii şey olarak Yani hani hikaye tanınırlık olarak şeyini tanınırlık, tabii ki izlenen yani. bir dizi olduğu O, için çok de tabii. beni parlattı. Sahnelerde böyle oynamaktan keyif aldığım sahneler de geliyor. Özellikle seninle çok güzel sohbet ediyoruz. Doğru. Set dışı sahnelerimiz böyle Evet, dertleşmeyle geçiyor. Evet yani Asude ile Abdullah'ı Abdullah ve söylüyorsun. Asude. Ne diyorsun bu Asude ile Abdullah'tan bir şey olur mu? Özge inşallah seyretmez bu programı. Vallahi Paralar bizi Abdullah'a valla. bağlı artık Sen nazlandın salkımdan sen. herhalde bir müddet sonra illallah edecek bizi. Edecek mi diyorsun? Belki salkım daha tatlı bir hale de Ya gelebilir. da ben belki başka birine aşık olacağım. Bu sefer de sen aslında ben Asude'ye aşıkmışım. Beni tehdit kaptırır. etme. Öyle. Kızılcık Şerbeti'ni şu açıdan özel buluyorum. Bir kere 4 sene bu ilgiyle devam edebilen iş kolay Değil. olmuyor. Evet. Türkiye'de bir şeyi tutan, bir meselenin ucundan tutan, Evet. önemli bir meselenin ucundan tutan ve bunu da İlk sanıyorum bu. provokatifleşmeden, işte şey yapmadan, belli bir ölçüyü tutturarak sürdürebilen, hem neşesini kaybetmeyen hem dramını şey yapan bir iş olduğu için doğrusu ben de memnunum orada olmaktan. Seninle olmaktan da çok memnunum. 10 sene sonra nerede görüyorsun meslekte kendini? Nerede görmek istiyorsun? Bir kere şey söyleyeyim. Sen sinemaya biraz mesafeliydin. Belki bu ya da sen mesafeli değildin de işler gelmemişti Gelmedi. henüz. Evet. Hani Çok olağanüstü tiyatro oyuncularıyla dolu Türkiye. Herkese sıra gelmiyor bir şekilde. Evet, Mesleğimiz maalesef biraz böyle rastlantısal da bir yanı var. İlk Kesinlikle. rastlantıdan sonrası bize kalmış ama o rastlantıyı bekliyoruz çoğumuz. rastlantı, şans, bir yerde Var mı programın orada oluşması. arzun, hayallerin var değil sinema mi? filminde iyi bir hikayede Çok da yakışırsın. oynamak Minik isterim. minik, çok güzel, Teşekkür ederim. muazzam bir ölçün terazin var senin. İnşallah hak ettiği kadar İnşallah. ulaşır insanlara. Evet, bir sinema filmi yapmak isterim İstersin. sanat hayatım boyunca. İnşallah belki beraber oluruz. Ah keşke. Servetciğim çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Memnun musun programdan? Bak Harika ya. Çok neredeyse 2 saate yakın 2 zaman saate geçirdik. yakın sohbet ettik ve nasıl geçtiğini anlamadım. Heyecanlıydım ama buraya oturunca ve seni karşımda görünce heyecanım da geçti. Şeyimiz kucaklayıcıdır burası stüdyomuz. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür İyi ki ederim. varsın, iyi ki birlikte çalışıyoruz. İnşallah başka şanslarımız da olur.
Mustafa'cığıma da ömür boyu şans diliyorum. Yetenekli, marifetleri olan bir kardeşimiz. İnşallah yolu bahtı açık olur. Amin inşallah. Efendim, özel, yetenekli bir oyuncuyla, bir meslektaşımla Servet Bandur'la bu akşam program yaptık. Ben çok mutluyum, çok iyi vakit geçirdim. Umarım sizin de zamanınız iyi geçmiştir, keyiflisinizdir. Önümüzdeki hafta yine empatide, bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.